Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kabartmalı kar tanesi bardak altlığı deseninin yapılışını anlatacağım. Deseni yaparken 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Desenin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine önce 2 tane yarım trabzan yapalım. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. İki zincir, halkanın içerisine önce 2 tane yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Ve aralarında 2 zincir olacak şekilde halkanın içerisine toplam 6 tane grup oluşturalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. 2 zincir, ilk yapmış olduğumuz ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. 1 zincir, ipi keselim. İkinci renk ile devam edelim. Birinci sırada yapmış olduğumuz herhangi bir zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 4 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, zincir yapmadan sonraki zincir boşluğuna geçiş yapalım. İkili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa tekrar ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Sıra sonuna kadar alt sırada yapmış olduğumuz tüm zincir boşluklarına ikili trabzan, 2 zincir, ikili trabzan, 2 zincir ve ikili trabzan yaparak 2 tane V dikişi oluşturalım. Oluşturmuş olduğumuz V dikişleri gruplarının arasında zincir yapmadan devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ikinci zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir, ipi keselim ve birinci renk ile devam edelim. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir V dikişinden ya da 2 V dikişi ortasından ipi sabitleyerek sık iğne yapalım. Bir zincir, sonraki V dikişine sık iğne, bir zincir, 2 V dikişi ortasına sık iğne, bir zincir, sonraki V dikişine sık iğne ve aralarında bir zincir olacak şekilde hem V dikişlerine hem de V dikişleri ortasına sık iğne yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir, ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. Zincir boşluğuna geçiş yaparak tekrar kayma dikişi. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine yarım trabzan. Bir zincir, sonraki zincir boşluğuna 2 tane yarım trabzan. Bir zincir, sonraki zincir boşluğuna 2 tane yarım trabzan. Bir zincir, sonraki zincir boşluğuna 2 tane yarım trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir, zincir ile yarım trabzanın ortasına kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 5 zincir, sonraki 2 yarım trabzanın ortasına ikili trabzan yapalım. İki zincir, sonraki 2 yarım trabzanın ortasına ikili trabzan, 2 zincir, sonraki 2 yarım trabzanın ortasına ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir ve 3. zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. 1 zincir, ipi keselim. Tekrar kahverengi renk ile devam edelim. Bir, 2, 3, 4. sırada yapmış olduğumuz 2 yarım trabzanlar ortasındaki zincir boşluklarını kullanarak devam edeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir 2 yarım trabzanın ortasındaki zincir boşluğundan ipi sabitleyelim ve 2 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine önce 2 tane yarım trabzan yapalım. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Bakın, zincir boşluğu bu şekilde arka tarafta kalması gerekiyor. 3 zincir. Sonraki 2 yarım trabzanın ortasındaki boşluğun içerisine önce 3 tane yarım trabzan yapalım. Daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım. Üç zincir. Sonraki yarım trabzan gruplarının ortasındaki zincir boşluğuna 3 tane yarım trabzan, daha sonra tığda bekleyen ilmeklerin hepsini birlikte kapatalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Şu anda desenin görünümü bu şekilde. Son sıraları yaptığımız zaman buradaki kıvrılmalar kaybolacak. 3 zincir ve ilk desenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 1 zincir, ipi keselim. Krem renk ile devam edelim. Şimdi arka tarafta yapmış olduğumuz trabzanların kahverengi trabzan gruplarının ortasına gelmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ön tarafa doğru alalım. Bakın, alttaki beyaz trabzan ile kahverengi grubun ortasından ve arka taraftaki zinciri de içine alarak buraya sık iğne yapacağız. Tekrar bir daha göstereyim. Şu şekilde arkadaki alanı ön tarafa doğru getirelim. Ve orta boşluktan zinciri de içine alarak sık iğne yapalım. Burayı yarım trabzanda yapabilirsiniz arkadaşlar.
Şimdi beyaz trabzanın tepesinden ve yine arka taraftaki zinciri de alarak aynı nokta içerisine 2 tane yarım trabzan yapalım. Trabzanın ortası ile sonraki kahverengi grubun ortasına bir tane yarım trabzan. Arka taraftaki zinciri de dahil etmeyi unutmayalım. Toplam yan yana 5 tane trabzan yaptık. Sonraki gruba geçiş yapalım. Önce kahverengi grup ile beyaz trabzanın ortasına bir tane yarım trabzan. Krem ikili trabzanın tepesine 2 tane yarım trabzan. Yine krem ile kahverengi ortasına bir tane yarım trabzan. Beş tane yarım trabzan yapmış olduk ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimizde ilk yarım trabzanın tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve altta yapmış olduğumuz tüm ilmeklerin tepesine kayma dikişi yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonundaki son sık iğneyi yaptıktan sonra bir miktar ip bırakarak ipi keselim ve ilk kayma dikişinin tepesinden gizli birleştirme yaparak bardak altlığını tamamlayalım. Böylelikle bardak altlığının da tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Set haline getirdik. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.